Herkese merhaba. Şimdi bu videoda bir fonksiyonun tersini anlatacağım ve bununla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Şimdi öncelikle kümeleri çizdim. Bir fonksiyonun tanımını tekrar edelim. Ondan sonra tersini anlatayım. Şimdi fonksiyon ne demekti? Fonksiyon A kümesinden B kümesine öncelikle isimlendirelim bunu. Yani ismini hatırlayalım. A kümesi tanım kümesiydi, B kümesi değer kümesi. Şimdi A'dan B'ye eğer bir fonksiyon tanımlı olmasını istiyorsam A kümesindeki tüm elemanların B kümesiyle eşleşmiş olması gerekiyor ve her eleman tek bir elemanla eşleşecekti. Bu fonksiyonun tanımıydı. Şimdi eğer biz A'dan B'ye fonksiyonu tanımlarsak tersini de şöyle gösteriyoruz. Bu tersinde de o zaman B'den A'ya fonksiyonu tanımlamış oluyorum. Şimdi aynı şeyler bu sefer şunu söyleyeceğiz. Yani burada normalde f fonksiyonunda A kümesi tanım kümesi iken f'in tersinde bu sefer B kümesi tanım kümesi oldu. Şimdi biz ne demiştik? Tanım kümesindeki tüm elemanların eşleşmiş olması gerekiyor. O zaman burada tersini tanımlayabilmem için B kümesindeki tüm elemanların eşleşmiş olması gerekiyor. Ve her eleman tek bir elemanla eşleşecekti. En başta söylemiştik bunu. O zaman tersinde de B kümesini tanım kümesi olarak düşünürsem ve bütün elemanların tek bir elemanla eşleşmiş olması gerektiğini de düşünürsem şimdi geriye dönüyorum ve şöyle söylüyorum. O zaman diyorum ki f fonksiyonunda B kümesi hepsi bütün elemanlar eşleşmiş olduğu için örten özelliğini taşıyor. Ve her bir eleman tek bir elemanla eşleştiği için yani f fonksiyonu birebir özelliğini de taşıyor. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz ve bu çok önemli. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için hatta onu yazalım. Bir fonksiyonun tersinin tanımlı olması için o fonksiyonun birebir ve örten özelliklerini taşıması gerekiyor. Tamam, bunu anladıysak artık bu kısmı geçebilirim. Şunu da bahsedeyim. Şimdi A kümesindeki elemanları biz x ile gösteriyorduk. B kümesi de fx demekti. Yani aslında B kümesi A kümesinin görüntü kümesi yani değer kümesi fa aynı zamanda B kümesine eşittir diyebilirim burada. Bunu şöyle de tekrar edelim. Hatta şöyle bir şey çizeyim. Görüntüyle değer kümesinin ne demek olduğunu tekrar şöyle bir şey yapalım. Şimdi bütün elemanların eşleştirdim. Burada hatta bir tane açıkta eleman kalsın. Yani şu an tersinin tanımını yapmıyorum. Sadece fa'nın tanımını yapmak için yazdım. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi değer kümesi dediği zaman 4, 5, 7'yi alıyorum. Ama görüntü kümesini sorduğu zaman sadece 4 ile 5 ile eşleştiği için aslında fa kümem neyi gösteriyor? 4 ile 5'i gösteriyor. Bunun ufak bir hatırlatmasını yaptıktan sonra artık ters olayına geçelim. Şimdi ne demiştik? Tanım kümesindeki x'ler B kümesinde de fx demekti. Yani fx y demek. Şimdi tersini aldığım zaman ters fonksiyonu tanımladığım zaman B'den A'ya o zaman B kümesi benim tanım kümem oluyor. Yani y'ler aslında neye dönüşmüş oluyor? X'e. Peki x'ler neye dönüşmüş oluyor? Y'ye. Yani ters fonksiyonu alırken en genel mantığıyla fx eşittir y değerini biz x yerine yazıyoruz. Yani x'lerle y'leri yer değiştiriyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi fonksiyonu verdim. Bunun tersini soruyorum. Öncelikle uzun yoldan yapacağım. Sonra pratik yollarını da anlatacağım. Şimdi fx y demekti. Y eşittir 2x artı 8. Şimdi ne dedik? Y'ler x'e dönüşüyor. O zaman ben bunun yerine x yazıyorum. Bunun yerine de y yazıyorum. Şimdi bu y'yi yalnız bırakacağım. Artı 8 buraya eksi 8 olarak geçer. Her iki tarafı da 2'ye bölersem yani sonuç olarak f'in tersini bulmuş oldum. Yani neymiş f'in tersi? X eksi 8 bölü 2. Evet, ters fonksiyonu bu şekilde bulabilirsiniz ama dersiniz ki pratik yoldan da hemen kısa yoldan da çözmek istiyorum. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu ax artı b doğrusal fonksiyonlar için. Şimdi öncelikle f'in tersini bulmak için yani kısa yoldan bunu da kullanabilirsiniz. X yazıyorum. Artı eksiye dönüşüyor.
Çarpıyı da bölüm olarak yazıyorum. Yani bu şekilde direkt alabilirsiniz de ters fonksiyon. Mesela bir tane daha yapalım. Fx eşittir eksi 4x eksi 8 olsun. Şimdi bunun tersini alalım. Öncelikle x'i yazıyorum. Eksi artıya dönüşüyor. Çarpma da bölme olarak şu şekilde yazabiliyorum. Şimdi bununla ilgili birkaç tane daha örnek yazdım. Bunları da yapalım. Şimdi en genel haliyle ne demiştik? Y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere y yazıyorum tersini bulmak için. Şimdi bu y demekti. Ben bunun yerine x yazıyorum. Bunun yerine y yazıyorum. Eksiyi de buraya attım. X artı 2. Yani y'yi yalnız bıraktım. Aslında f'in tersini bulmuş oldum. Ama yine aynı şekilde pratik yoldan yapmak istiyorsanız yine az önce dediğim gibi x'i yazdım. Eksi artıya dönüştü. Bölü 1'i yazmaya gerek yok çünkü katsayısı 1 zaten. Yani direkt buradan x artı 2 olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde bakın burada tersini alırken önce x'i yazıyorum. Artı eksiye dönüşüyor. Çarpmayı da bölüm olarak yazıyorum. Uzun yoldan da göstereyim yine. Şimdi gx'e y demiştik. Fx, gx, y olarak yani b kümesi oluyor bu. Y yerine x yazıyorum. X yerine y. Eksi 8'i artı 8'i eksi 8 olarak attım. Her iki tarafı 3'e böldüm. Ve f'in tersini bulmuş oldum. Şimdi gelelim kesirli ifadelere. Burada da pratik yolum şu. Ya da önce uzun yoldan yapalım. Ondan sonra pratik yolunu göstereyim. Mx'e yine y diyelim. Yine y gördüğüm yere x. X gördüğüm yere y yazıyorum. Buradaki y'yi yalnız bırakacağım. Aslında bu benim tersim oluyor. 4'ü buraya attım. 4x eşittir 2y eksi 7. Eksi 7'yi buraya attım. Her iki tarafı da 2'ye böldük. Yani ne bulduk cevabı? 4x artı 7 bölü 2 bulduk. Şimdi bunu şöyle de çözebilirsiniz. Kesirli ifadelerde yukarıdaki pay kısmındaki x'in katsayısı ile paydadaki sabit sayının yerlerini değiştirebilirsiniz. Ama işaretlerini değiştirerek. Yani artı 4 buraya eksi 4 olarak geliyor. Artı 2 de eksi 2 olarak. Zaten hepsini sadeleştirirsek, hepsini eksiyle çarparsak yine aynı şekilde bulabiliriz. Tekrar edelim. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit sayının yerlerini değiştiriyorum. Ama işaretlerini de değiştiriyorum. Yani artı eksi olarak geliyor. Bakın eksi 4 oldu. Artı 2 de eksi 2 olarak yer değişiyor bunlar. Son olarak bunu çözelim. Öncelikle bir payda işlemesi yapalım. Kx eşittir. Eksi 3x artı 2 bölü 2. Önce uzun yoldan çözeceğim. Yine y diyorum buna. Yine y'lerle x'leri yer değiştiriyorum. Şöyle yapalım. Bunun yerine x yazıyorum. Bunun yerine y. Yani 2'yi çarpma olarak attım. Artı 2 eksi olarak geçti. Her birini de eksi 3'e böldüm. Ve f'in tersini, k'nın tersini bulmuş oldum. Şimdi burada az önceki yaptığım şeyi yapabilirim. X'in katsayısı ile aşağıdaki sabit sayının yerlerini değiştiriyorum ama işaretler de değişiyor. Artı eksi 2 olarak eksi 3'te artı 3 olarak buraya atabilirim. Yani aslında bulduğum ifadeyle aynı ama eksiyle çarpınca zaten yine yani bunları teker teker eksiyle çarpsam aslında aynı ifadeyi bulmuş oldum. Evet, umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videomda konuya devam edeceğim. Daha ayrıntılı sorular çözeceğim. Videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.